Her yerdenizden hepinize selamlar dostlar. Bu bölümde yine sizi çok güzel insanlarla ve çok özel tekneler ile tanıştıracağım. Kuzeyden güneye inerken bizi Dikili'de, Bademli'de ziyaret ettiler. Hem kendilerini hem de teknelerini yakından tanıyacağız. Komutanım selam. Her yerdeniz başlıyor. Dostlar her yerdenizden hepinize selamlar sevgiler. Yanımda çok özel iki tane konuğum var. Oğuzhan Altuntaş ve Elvan Altuntaş. Programımıza hoş geldiniz. Biz de teknenize hoş geldik. Siz de çok hoş bulduk. Evet, hoş geldin Siz de Serkan. hoş geldiniz. Hoş Çok geldin. sağ olun. İyi ki geldin. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İyi ki siz geldiniz. Kendileri mahalleye geldiler aslında. Burada Dikil'de buluştuk Evet. sizinle. Çok güzel, çok özel tekneleri var. Bence çok özel hikayeleri var. Ve aynı zamanda da yıllardır bizi takip ediyorlarmış. Ben bütün bu hikayeyi nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ve buraya kadar nasıl buluştuğumuzu hepsini size anlatacağım, anlatmaya gayret edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olasın Serkan. Sizleri daha yakından tanımak istiyoruz. Dostlarımız da sizleri daha yakından tanısın. Buyurun efendim. Evet. Adım Oğuzhan. Aşağı yukarı işte yaklaşık bir 3 seneye geçtim. 4 sene yakındır bu teknenin sahibiyim. Daha öncesinde babamın küçük bir teknesi vardı. İşte ondan beri deniz merakımız vardı aslında. Tabii iş hayatı. Daha sonrasında da işte fırsat bulduk. Bu tekne bir imkan oldu. İşte o şekilde adım attık. Çok güzel bir şey söyledin abi. İlk tekne. Evet. Dostlar, ilk tekne. 43 fit bir tekneniz. Hatta 433. Evet. 43'ün bile bir tık üstünde bir teknedeyiz. Lütfen özellikle altını çizelim. İlk tekneniz bir yelkenli. 43 fit bir yelkenli. Evet. Aynı zamanda deck salon. Tam bir okyanus tipi bir yelkenli tercih ediyorsunuz. Biz tabii bunların hepsini biraz kurcalayacağız. Merak ediyoruz hepsini. Nasıl bu ilk tekne kararı verildi? Bunların hepsini tek tek soracağım. Ama hemen Elvan Hanım'a dönmek istiyorum. Biraz da sizi tanıyalım. Elvan ben. 2 çocuk annesiyim. Maşallah. İki tane çocuk var. Kendileri, biz de programdan önce biraz sohbet ettik. Bir tanesi askeriyede, bir tanesi diş Deniz hekimliği Harp okuyor. Okulu'nda okuyor oğlum. Maşallah size. Kızım da diş hekimliğinde okuyor. Birçok izleyen şu anda sizi çok güzel özendiniz demek. Gencecik insanlar. Diş hekimliğinde okuyan bir kızınız var. Evet. Harp Okulu'nda okuyan, Deniz Evet. Harp Okulu'nda okuyan da bir evladınız var. Evet. Oğlunuz var. Onlara da buradan çok selamlarımızı iletiyoruz. Selamlar, sevgiler. Sizlerle tanışacağız arkadaşlar. Özellikle oğlum ve kızım baba bizden de bahset. Özellikle oğlum çok dedi. Çünkü Öyle oğlum mi? Yelken Kulübü'nde, Yelken okulun kulübünde, takımında evet. Bedirhan Altuntaş Bedirhan hem Altuntaş. okulun yarışlarına katılıyor. İşte kızım da çok denizcidir. Özellikle Serkan abiye bizden bahsetsin dediler. Canımsın kardeşim. Çok selamlar sana. Hayatında inşallah hep başarılar olur. Yani ben duyduğumda çok sevindim. Deniz Harp Okulu'ndasın ve böyle güzel bir teknede, böyle güzel bir anne babaya sahipsin. Senin için, senin adına çok mutlu oldum. Aynı zamanda kızınız için de bütün söylediklerim geçerli tabii. Gerçekten çok güzel. Harika insanlarsınız. Bir kere denizin, bence her programda söylediğimiz gibi bu denizin bütün maviliği, bütün o huzuru bence sizin yüzünüze yansımış. O yüzden sizi tanıdığımız için biz çok mutluyuz. Her yerdeniz dostlarının da sizi tanımasını çok istiyorduk. Onların tanıdığı için de ben çok mutluyum. Şimdi çok güzel. Bu deniz hayatı nasıl başladı? Bizim her zaman klasik ikinci sorumuz. Küçük bir kayık dediniz. Oradan aldık Evet. biz bir sufle ama nereden başladı bu aşk? Babam devlet memuruydu. Ziraat teknisyeniydi. Biz Giresun'da lojmanda oturuyorduk. O zamanlar ben daha ilkokul çağlarındayken, daha böyle işte 7-8 yaşlarındayken babamın bir tane 3 arkadaş ortak olaraktan bir tane bir kayık almışlardı. Biz onunla cumartesi diğer iki ortağı da birisini deniz tutuyordu. Bir tanesi de hiç vakti olmuyordu. Biz de her hafta babam bizi denize götürüyordu. İşte orada ben hep suyun üzerinde dururken şöyle düşünüyordum. Yani o denizin kokusu, o verdiği haz hiç unutmadığım bir şeydi. Ama ta ki yanlış hatırlamıyorsam hayatımıza internet girdikten sonra, şimdi ben 1977 doğumluyum. 2007 yılıydı galiba biz eve ilk internet aldığımızda. 2007-2006 falan o yıllarda. Ben ilk defa hayatımda işte böyle internette gezinmeye başladık. Hakan Öge'yi gördüm. Tesadüf. O benim şeyimdi. Unuttuğum o hazzı bana hissettiren bir andı. Çünkü ya bir baktım adam işte teknesi, biz tabii yelkenli bilmiyoruz ama o zaman. Yani biz sadece kayıktan haberimiz var. Çünkü onunla gördük çocukluğumuzda. Sonra işte ben takip etmeye başladım. Sonra seyir defterini komple full okudum. İnternette vardı çünkü seyir defteri Hakan Öge'nin. Sonrasında Özkan Gülkaynak'a tesadüf denk geldim.
Onun dünya turunu takip ettim. Hemen akabinde işte bu işi daha izledikçe Sadun Boro'yla tabii yani ister istemezden işte duyuyorsun falan derken işte çok meraklıyım. Kızım bana kitabını aldı getirdi. Sadun Boro'nun işte Pupo Yelken kitabını. Onu okudum. Sonra derken işte böyle bir yelken merakı başladı. Tabii abimde de merak var. İşte onun da bir teknesi var. İşte biz ailecek denize aslında o babamızın bize aşılamış olduğu, rahmetli babamın aşılamış olduğu bir Allah rahmet kültürdü. eylesin. Yani bir gel gel dedi de bu abi. Evet. Evet. Aslında ne kadar güzel. Şimdi Hakan abiye de buradan çok selamlar. Mardek, Özkan abiye de. Mardek Özkan abiye de. teknesiyle O da çok. dünyayı gezdi. Özkan Evet. abiye de Evet. çok selamlar buradan. Ben Hakan abiyle Sofi'nin hikayesini kendi ağızlarından dinleme Evet. şansına sahip oldum. İzmir'de bir seminerde. O yüzden çok çok selamlar. Hakan abi Magellan'ın izinde kitabı zaten birçok denizci biliyor. Benim için çok özeldir. Özkan abi yine Evet. Türkiye'de çok önemli isimlerden bir Ki tanesidir. Fatih Aksu da o kervana katılan bir katıldı isimdir. ya. Fatih abimiz Evet. de geldi. Fatih Aksu. Evet. Yavaş yavaş kuzeye geliyorsun Fatih abicim. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Çok Evet. Gerçekten Fatih abi heyecanı birlikte Bak yaşadık. biz benim kuşağım yani ben o zaman kaç yaşındaydım? 35 yaşlarında filandım. 33 yaşlarında filandım hatta. İşte Hakan Öge'nin, Özkan Gülkaynak'ın o dönemine takip ettiğimizde şu anki jenerasyon bu 20'li yaşlardaki 30 yaşlardakiler Fatih Aksu'yu takip ediyorlar işte. Aynen. Onlara da ilham veren Fatih Aksu. Ve Fatih abi geçen basketbol kulübü oyuncuları sanıyorum gencecik hocaları Fatih abinin yanına getirmiş ve şimdi okullarda anlatılıyor. Evet. O kadar özel şeyler ki. Yani kendi çocukluğumu düşündüğümde bu insanlarla tanışmak, onların hikayelerine, onların hayallerine ortak olmak belki o küçük yaştaki nice insana denizci yapacak. Evet. Hayatında bambaşka bir tarafa götürecek şu mavi diye düşünüyorum. Hikaye bence müthiş. Hakan Öge, Özkan Gülkaynak'tan devam ettik. Sadun Boru'nun kitabını kızınız hediye etti. Buradan hikayemize devam edebiliriz. Evet. Tabii Pupo Erken'i okuyunca o sizi çok farklı yerlere götürüyor. Yani o kitap gerçekten insanı bir sürü insan daha sonra ben şahit oldum. O kitap sayesinde denize çok farklı bakmaya başlamış. Özgürlük hissini çok farklı düşünmeye başlamış. Bilinmeze gitmeyi yani merakı, gizemi araştırma yani o kitap çok ekstrem bir kitaptır. Bir de tabii şey de var. Sadun Moro'nun anlatımı mükemmel bir anlatım. Evet. Yani o kitabın gerçekten çok özel bir yazılım şekli var. İşte Oda Bora'yla beraber yaptıkları. Tabii ben kendisini çok tanımak isterdim. Tanışamadık ama evine falan Bodrum'da gittim. Özellikle gezdim. Gökova'daki o gittiğim koylara gittim. Yani Ya. o hep Sadun Baba'yı andım. Siz de ilk teknenizi aldığınızda böyle bir tekneye karar veriyorsunuz. Birden 43 bir tekneye almaya Evet. karar veriyorsunuz. Bu tekneye gelen öykü nasıldı peki yani? Nerede karşılaştınız? Şimdi çok özel bir ismi var. Merak ettim, soracağım size. Bana Bu- hatta şey demişlerdi. Özgür Ocean'ı işte Free Ocean yapalım yani. Ocean İngilizce, Özgür Aynen, Türkçe. Türkçe, Yani İngilizce. orada bir absürtlük var gibi ama o özel olaraktan özgür konulmuş Büyük ihtimal bir var isim. bir hikayesi. Öncesinde şeyi merak ediyorum. Neyle? İsmi konmadan önce ilk tekneyle nasıl karşılaştınız? Karşılaşma. Nasıl tanıştınız? Şöyle oldu. Biz 2000 işte pandemiden önceydi. O tarihlerde tekne kiralamaya başladık. İşte yelkenli işte Bodrum'da kiralamıştık işte. Teknede yaşamaya başladık daha doğrusu. Yani tekne almayı düşündüğüm için ben en Doğru azından- yoldan gidenlerdensiniz evet, yani. evet. Yani tekneyi kiralayalım. İşte bize nasıl bir tekne lazım olur? İşte ne kadar bir tekne lazım olur gibisinden. İşte bu yoldan izlerken sonrasında bu tekne bize biraz tesadüf oldu açıkçası. Yani ben bu tekneden önce yaklaşık bir 3 ay önce filandı bir 10 metre bir tekne vardı. Alman bayraklıydı tekne. O tekneye hatta ben teklif verdim. Hatta kişiyle anlaşmak üzereyken başkası girdi. İnternet üzerinden görüşüyorduk tamamen. O tekne Antalya'daydı galiba. O tekne satıldı. Başkası aldı tekneyi. Sonra o olmadı. İşte üzüldük hatta. Ben çok üzülmüştüm mesela o tekneyi almadığıma. Sonrasında işte aradan bir 3-4 ay sonra tesadüf bu teknenin ben biliyordum zaten ben bu tekneyi. Yani sahibini falan şahsen tanımıyordum ama biliyordum bu tekneyi. İşte bana dediler böyle bu tekne satılıyormuş, sahibi satıyormuş çünkü yaşlıydı.
Rahatsızlıkları vardı, işte bayağı bir sorunları vardı. Hiç evlenmemiş bekar bir abimiz. O da asker emeklisi bir abiydi. 76 yaşındaydı. İşte Hollanda menşeli zaten bu tekne. O yüzden zaten işte salon yüksek, içeriden kullanılabilen, işte havuzlu, dar olan falan bir tekne. Ama önemli olan burada soğuk iklim teknesi aslında. Yani açık deniz teknesi daha doğrusu. Evet. Şimdi işte o zaman ben duydum. Tesadüf işte gittim. Dedim böyleyken böyle işte konuştuk. Benim aslında düşüncem, ben böyle bir işte 43 fit bir tekne düşünmüyordum. Yani bütçem el vermiyordu. Benim daha ziyade düşüncem işte 33 fit, işte 32, 35'i acaba alabilir miyim düşünürken işte bir anda 43 çıktı karşıma. Bu tekne şöyle, işte bu abi teknenin ben ikinci sahibiyim bu teknenin. Öyle mi? İlk sahibi. İlk Harika. sahibi. Ve benden önce bu tekne sadece bir yıl kullanılmış. Bir kere Marmaris'e gitmiş gelmiş İstanbul'a. Bu tekne başka hiç kullanılmamış bir tekne. Dezavantajı ve avantajı vardı. Dezavantajı, hiç kullanılmadığı için bütün iş bana kaldı. 10 yıl karada kalmış. Evet, 10 yıl üzerini örtmüşler, tamamen her yıl üzerini kapatmışlar, bakımlarını yapmışlar ama hiç kullanılmamış. Tabii burada kullanılmamış bir ahşap Evet. kalmış size. Evet. Kapalı bir tekne. Aynen öyle. Bu kalmış. İyi tarafı şuydu. Ya hiçbir yeri kullanamıyor. Motor Evet. daha 200 saat, 250 saatte falan da ben aldığımda. Motor sen de gördün ya, dedin ya, Evet, yeni evet. daha motor gıcı Aynen. hiç kullanılmamış Ama motor. bakımları Bakımları yapılmış tamamen. yapılmış. Tabii bakımları komple Oo, yapılmış. evet. Teknenin bütün bakımları yapılmış. Ama kullanılmadığı için tabii bana bayağı bir iş düştü. Tabii benim artıma da şu, bütçeme işte uygun olmasının sebebi biraz da oydu. İşte fiyatı biraz daha aşağıda geldi. O şekilde aldım ben bu tekneyi. Ve aldıktan sonra bayağı bir emek harcadım. Yaklaşık işte aldığımdan beridir. Yani şöyle söyleyeyim. Çocuklarım bana diyor ki baba sen artık teknesiz duramazsın diyorlar. Ya ben bu tekneden bir hafta ayrı kalsam, ki evimiz marinayla işte arabayla bir 10 dakikalık mesafesi var. Ne güzel. Bir hafta ben görmesem teknemi gerçekten özlüyorum. Yani tekne benimle bütünleşmiş durumda diyebilirim net bir şekilde. Ama şunu söyleyeyim, mesela tekneye ilk ayak bastığımda, belki de bu enerjilendir abi, bilmiyorum. İlk ayak bastığımda bilmiyorum, tepkimi gördünüz. Keşke dostlar, hatta şey dedim, kameralar açık olsaydı da kaydetseydik diye. Şimdi bir kere standardın biraz dışında, Türkiye'de gördüğümüz teknelerin biraz dışında bir teknedeyiz. Ahşap dokusu fazla olan ve ahşaba çok özenilmiş. Evet. Okyanus tipi bir tekne, dek salon bir teknedeyiz. İlk tekneye bindim, hemen şöyle bir dümenin başına geçtim. Bir hissetmeye çalıştım. Seni çok iyi anlıyorum. Gerçekten özellikle bu kadar üstüne vakit geçirmişsin. Teknenin geçmiş öyküsüne hakimsin ve sonra senin onu yaşayan bir tekne haline tekrardan döndürdüğün o süreyi düşününce seni çok iyi anlıyorum şimdi. Hani o dümenin başına geçtiğinde birbirinizin arasında büyük ihtimal çok özel bir hikaye var. Evet. Şimdi bu hikayeyi tabii ki sadece seninle tekne arasında olduğunu düşünmüyorum. Hemen kamerayı çeviriyoruz. evet. Elon Hanım'a. Şimdi birbirinizi çok güzel destekliyorsunuz. Evet. Elon Hanım. Harika bir tekneye sahipsiniz. Gerçekten öyle. Özellikle eşiniz bu kadar güzel anlatıyorken, ki yıllardır da birliktesiniz. Kaç sene oldu? 23. 23 yıl. 23 yıl. Tam 23 yıl oldu. Evet. Bu Evlisiniz. Eylül ayında 23 yılımız doluyor tam. Öyle mi? Evet. Allah sağlıkla nice yıllar nasip etsin size. Hem tekne Sağ üzerinde olun. hem karada. Herkes. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Mesela Oğuzhan abi bir tekne arıyor. Artık bunu biliyorsunuz. Çünkü büyük ihtimal önce Oğuzhan abi senin hayalinde. Tabii onun dünya turu hayali de var. Ama Birlikte deniz ve gideceğiz. tekne hayatı sizin hayalinizde. Yani Tabii. sizin daha önce geçmişte çocukluğunuzdan gelen bir teknem olsa da, yelkenlim olsa da geçsem hayaliniz var mıydı? Yok yani biz zaten hep denizin içinde büyüdük. Zaten Giresun'daydınız. Yani hani Hemen denizde sahildeydi iç içeydik, evleri. sahildeydik. Süper. Yani denizden uzak değilsiniz siz Yok de. denizden uzak değiliz evet. Tamam. Yani bir kadın olarak tekneye girdiğinizde bu tekne standart teknelerin biraz dışında. İndiniz 2 basamakla aşağıya. Burada sizi bir salon karşıladı ve bir daha basamakla indiniz. İşte iskele tarafta bir mutfak karşıladı. Birçok teknede görmediğiniz kadar ahşap işçiliğiyle karşılaştınız. Değil mi bu teknede? Evet evet. Peki o ne hissettiniz? Yani o bize ilk hissettirdiği gibi size de acaba o ahşabın belki sıcaklığı, belki o ev hissiyatı sizde de doğdu mu? Yani evde
gibiyiz. Gerçekten evde gibiyiz. Evet. Yani evimiz, yani tamam alan dar. Evimizde bu kadar ahşap yok tabii. Tabii Ama evimizde bu kadar ahşap yok ama. Ama ahşabın sıcaklığı o ev Evet, evet, sıcaklığının Aynen. genel Yani dokusunu evde veriyor. gibiyiz. ya bazen master kabinde kalıyoruz. Bazen burada kalıyoruz. Bazen orada yani çok evden daha da sıcak geliyor hatta. Ev bu kadar şey değil. Değil mi? Sıcak Peki değil. bildiğim kadarıyla artık home office çalışıyorsunuz. Evet. Yani çoğu zaman senenin 6-7 ayı aşağı 6-7 yukarı. ay Evet, home office evet. çalışıyorsunuz. Bu home office hayatını tekneye taşıdınız mı? Tabii taşıdık Burada da işlerinizi işlerimizi. yapabilme imkanınız oldu ki Tabii. bence zaten hem elektriksel olarak bir probleminizin Tabii olmaması. internetimiz de var. Evet, bütün Evet. sorunları çözüyor. Geniş bir alandasınız zaten. Tabii. Oğuzhan abi sen şimdi zaten tekneyi aldın. Bu tekneyle sert havalara da girdin. Evet. Uzun saatler seyir yaptın. Önceden bildiğim için buraları kopya çekerek söylüyorum. Uzun saatler seyir yaptın. Hem teknenin performansı konusunda nasıldı onu sormak istiyorum. Sonraki sorum size olacak. Bu seyirlerin birçoğunda siz de vardınız. Evet. Yani bu zorlu seyirlerde başınıza neler geldi? Biraz da bunları dinleyelim. Dünya turuna tek başıma çıkmaya karar verdim. Bunu yaşadık yani. Yaşadığımız bu. Cevabın en güzeli. Ya uzun O kadar seyirler mıydı? gerçekten zor oluyor. O günden beri ilk defa konuşuyorsunuz değil mi? O günden beri Ya. küstük. 12 saat boyunca fırtına yedik. Evet. Hiç durmadı. Hatta ben Hatta şöyle 18 şuraya saat uzandım. sürdü de 12 saati ciddi hava 12 yedik. saat ciddi hava yedik. Yani şöyle Sonrasında şuraya 8 saati 6 saati şeydi. O kadar değildi ama o da zorlu bir seyirdi ama Zordu. 12 saati inanılmaz zor bir seyirdi yani. zordu. Peki ne hissettiniz? İşte birçok tekne sahibi olmak isteyen ya da şu anda teknesi olup sadece yakın koylara gidip sakin havayı kollayıp seyir yapan bir sürü dostumuz var. Tabii ki biliyoruz. Siz de zaten kendinizi biliyorsunuzdur dostlar. Bu soruyu niye soruyorum? Bu sakin havadan ve sakin koylardan ayrılıp açık denize çıkıp seyir yaptınız. Siz burada ne hissettiniz? Yani işte havuzlukta mı kaldınız? İçeriye mi geldiniz? Kamerada mıydınız? Nasıl geçti o süreciniz? Yani genelde havuzlukta oluyoruz zaten. Fırtınada ama buradaydın. Fırtınada buradayım, evet. Burada hatta yatıyor tutuyor Ama o böyle. gerçekten Peki arada bir zor nöbet seyirdi. tutma olmadı mı? Dümeni Yani tutuyoruz, biraz tabii. Dümen tutuyor. sizi Tabii, dinlendirdi. tabii. Sizin bir Yapıyor. uyuduğunuz bir an var mıydı? Evet Vardı. Ben Oluyor bazen dümendeyken, oluyor. Bazen oluyor. Pimi çıktı yelkenin. Tamam. Mandalatımız kopmuştu. Evet. O zaman Mandalatınız dümende o vardı. koptu. Ben Evet. uyuyordum. Cenova'nızın malları Evet, oturup. Evet. Siz dümendeyken. Ben çok- dümendeyken. Tam o anı bize anlatır mısınız? O an çok kötüydü. İşte uyuyordu Oğuzhan o arada. Ben de dümendeydim. Çat diye bir ses Çat geldi. diye bir ses geldi. Ondan O an sonra ben Oğuzhan- uyanmıştım değil mi? İçeri kahve Yani almaya gidiyordum. uyanmış mıydın? Uyandım. Sen hatta ben tam içeri girerken Oğuzhan bak dedin. Cenova bir anda ben bir baktım halat kopmuş. Baş sırayla kopmuş. Tamam. Baş sırayla başındaki bağlantı bir tane mandarı var. O kopartmış. Evet. Kopunca Benim de başıma geldi o yüzden. Bir anda bir sağa vuruyor bir sola vuruyor. İpe bağlı sadece halata bağlı. Yukarı çektiğimiz halata bağlı. Evet. Ya direkt kırılabilir. Ya her şey başına o an gelebilir. Ben onu gördüğümde ilk aklıma gelen şeydi. İlk beynimden geçen şuydu. Söküp atma. Denize atayım. Komple. Tabii o yani bilinçli bir düşünce değil. Ondan çünkü kurtulman gerekiyor. Yani çok tam da İmralı açıklarındayız ve havada var. Zaten o yüzden biraz da bunu yedik. Aklıma geldi hatta dedim ki Yengem de vardı. misafirimiz de vardı. misafir. O an tabii bunlar hepsi birkaç saniye bile değil hatta. Salise içerisindeki olan şeylerdi. O an ben dedim. Elvan dedim ki rüzgar üstüne dön dedim. O hemen rüzgara döndü. Ben hemen ilk aklıma gelen tırmanma halatını alıp gittim. Bizim ileride makaraya bağladım. Irgatın makarasına. Alttan geldim. Vinçle onu güzel bir sıktım. Direği amacım kontrol almak. Yani direği esnemesine engellemek. Onu bağladım. Bağladığım zaman bir tık rahatladım. Çünkü artık dedim direkt esnemeyecek. Yani halat gerdim halatı. Sonra rüzgar üstüne dönünce zaten yapraklanma bitti. Bitince de tamburu başladım elimle sarmaya çünkü artık dönmüyordu. Orada bayağı bir zor bir an yaşadık yani. Topladım bir şekilde teknenin yanına yatırdım komple. Bayağı bir zorlu bir an yaşamıştık. Hatta yaşanılabileceğini çok kısa bir süre önce muhabbetini yapmıştık. Ondan sonra ben bu olayı yaşamıştım. Enteresan olmuştu. Ama şöyle tabii ki her olumsuz şeyde bir tecrübe. Evet. Tabii ki güzelliklerle bittiğinde, sağlıkla limana tekrardan dönüldüğünde hepsi bir tecrübe. Siz de bunu dümen başında tecrübe etmiş oldunuz. Evet, arkası çok güzel oluyor. Belli bir zorluğu aştıktan sonra
arkası güzel oluyor. Peki o- Denizde şöyle bir şey var. Yani bilmiyorum başkaları da bunu yaşıyor mu? Benim kendi tecrübemdir bu denizde. Bir şey güzelse arkasından sıkıntı geliyor. Sıkıntıysa arkasından güzel Evet, bir şey güzel geliyor. geliyor. Ya denizde bu denizin kanunudur. Yani bir seyre bir yere giderken çok güzel bir seyirse geri dönüşü çok zor oluyor. Ya da gidişi çok zorsa dönüşü çok rahat oluyor. Ben bunu yani bütün seyirlerimde tecrübe ediyorum aşağı yukarı. Yani bende de mesela o anda alsa bir güç karaya koysa belki bir daha adımı denize atmam ya o fırtınalarda filan. Ama biz işte bir koya giriyoruz o havadan kurtulup yarın sabah uyanıyorsun abi hiçbir şey yok aklında. Bir de teknenizle aranızda olan ilişki kuvvetleniyor bence. Evet. Çünkü sizi tekrardan o kuvvetli denizden alıp Evet. karaya ulaştırıyor sağ salim bir şekilde. Orada sessiz sakin limanda tekrardan duruyor ve sonra ona dönüp bir bakış atıyorsunuz. Teşekkür ediyorsunuz ve bence o an aradaki bağ daha da kuvvetleniyor. Öyle değil mi abi? Yani ben hatta 3 tane dalga gelmişti. Kendi kendime şunu sormuştum. Ya ben bunu aşabilecek miyim demiştim. Yani bayağı ciddi 3 tane böyle arka arkaya büyük dalga vardı. Ama teknem üzerlerine çıkıp tek tek atladığı anda dedim ki kızım Ya, sen bir tanesin dediğim an olmuştu. değil mi? Yani, Asıl evet. özel. Yani Ama- onun da beni kolladığını falan o an hissedebiliyorsunuz. Ya ne güzel değil mi? Yani şu sohbetler var ya gerçekten bizim hepimizin aradığı şeylerden bir tanesi. Ben şu anda dinlerken dostlar acayip keyif alıyorum. İnşallah bu size de geçiyordur. Ki şöyle de bir şey var. Siz benim çok hoşuma gitti. Her yer denizi izlediğiniz dönemler var. Evet, Teknenizin evet. olmadığı Şimdi dönemler. ben onu Serkan'a ilk bahsettim. Gene bahsedeceğim zaten. Söyledim çok programda mutlu bahsedeceğim oldum. demiştim. Şimdi Serkan ilk program başladığı zamanlarda işte bu işi YouTube'da yapan fazla kimse yoktu. İşte birkaç kişiler vardı ama Beş onlar da kişi, tabii dört, beş yani kişi. Serkan gidiyor tabii benim hayal bile edemiyordum tekne almayı etmeyi o dönemlerde. İşte böyle işte 10 metre tekneleri düşünüyorum ama bütçem yetmiyor filan. İşte ama Serkan'a dedim ki tekneye gelirken Serkan dedim bak ben dedim şu anda o hayali yaşatıyorsun bana. Çünkü dedim, yıllar önce senin o videonu izlerken ve şu an sen benim teknemdesin dedim. Ya, ne Yani kadar- bu çok özel bir şey benim için. Gerçekten sağ olsun Serkan. Bence şöyle bilmiyorum ama en az sizin kadar belki daha da fazla çocukluk hayalini gerçekleştirmiş biri olarak benim için de çok özel. Ama sizin özelliğiniz çok daha farklı. Çünkü bak biz siz kendi hayaliniz değil bu. Siz insanlara hayallerini anlatıyorsunuz. Ve bunu gerçekleştirmesi için bir yol gösteriyorsunuz. Gerçekleştirir ya da o kendi bileceği bir iş. Ama Tabii. ama sizin yaptığınız gerçekten çok güzel bir şey. Yani Eksik siz olmayın. olmasaydınız, Hakan Öge olmasaydı, Özkan sen olmaz, işte Özkan abi olmasın, Fatih Aksu olmasın, Sadun Bora en baş yani biz bu yola girmezdik ki. Yani sizin gibi insanlar sayesinde biz bu yollardayız. Ve Estağfurullah. çok mutluyuz. Yani iyi ki bir yol gösterenlerimiz var. Çok teşekkür ederim. Saydığınız isimlerin yanında ben kendimi Denizci'nin D'si kabul etmem. Ama en azından hayallerinize gidebilmeniz için küçücük bir faydamız olduysa her yerdenizin ve bence bütün izleyenlerin çünkü birlikte çoğalan bir şey her yerdeniz tek başına ya da benle olan bir şey değil. Ne mutlu. Gerçekten çok mutlu oldum. Artık tabii 5. yıla geliyoruz her yerdenizde. Yavaş yavaş biz sizi izledik ve yıllar sonra teknemiz oldu. Bugün sizinle birlikte aynı Evet. teknedeyiz cümlesini duymaya başladık. Şimdi şöyle oldu. Bence biz de biraz eski. Bunu da ben şöyle anlatayım. Biz Bozcaada'daydık. Serkan'ı ben İzmit'teyken mesaj attım Serkan'a. Serkan'cığım sağ olsun. Abi ne demek tabii ki dedi ben görüşelim dedim. Hiç Evet, kırmadı beni. estağfurullah. Mesajıma da hemen döndü. Ben Bozcaada'dayken de sağ olasın. Hemen cevap verdin. Yani bu da senin ne kadar değerli bir insan olduğunu, karşısındaki insana nasıl değer verdiğini gösteriyor. Sağ olasın. Yo, Kırmadın bizi. Estağfurullah. Onun Ki benimle hiç bilgisi yok. geldin. Burada biz kaç günden beri bağlıyız. Her gün aradın, sordun. Bir ihtiyacınız var mı diye. Bunlar çok değerli şeyler. Ya Bunlar çok güzel çok şeyler. teşekkür ederim. O bizim görevimiz. Her şeyi boş Estağfurullah. verin. Bence bu ne bileyim ekstra bir özelliği olan bir şey değil bence. Olması gereken bir şey. Deniz'in nezaketinin bana öğrettiği şeylerden bir tanesi. Hani olması gereken bir şey olduğu için bence artı bir şey değil. Bence burada bir artı varsa siz bize değer vermişsiniz ve gelmişsiniz. Bugün bizi teknenize, bütün dostlarımızla birlikte davet etmişsiniz. Bence bu daha özel. Çok teşekkür ediyorum düşünceleriniz için. Sağ olun. O Eksik senin olmayın. güzel düşüncelerin. Ne demek? Sağ olasın. Buradan şimdi İzmit'ten çıktınız yola. Evet. Geldiniz. Bizim yolumuz Dikili'de Kesişti. kesişti. Buradan sonra nereye gidiyoruz Elvan Hanım?
Ondan sonra yolculuğumuz Çeşme. Oradan Alaçatı'ya gideriz. Alaçatı'da kalırız. Bodrum'a gideriz. Yok, Böyle gezeceğiz. Didim'de kalırız. Didim'de kalırız. Bu yıl bir Kıbrıs planımız var. Kızınızın yanına. Evet, kızımız Kıbrıs'ta bir için. 2 ay kalmayı düşünüyoruz teknede. İşte Göcek tarafına yaşıyoruz ama daha ziyade Gökova'da Göcek tarafına kalırız. inmek istiyoruz ama Gökova'da orası biraz- daha ziyade işte dostlarımız, arkadaşlar, ihtiyar balıkçı falan çok iyi dostumdur, Muratlar falan. Harika. Sağ olsun orada suyumuzu, her şeyimizi temin ediyoruz. Yani su sıkıntımız işte gibi şeylerimiz olmuyor. Çökertmeyebilirsiniz orayı. Aynen. Gökova çok güzel bir koy. Göcek tarafından biraz herkes gibi ben de şikayetçiyim. Çok kalabalık. Çapa atmaya yer yok. Özellikle de Göcek sorunsalı diye bir sorunsallık başladı son dönemlerde. Bir noktaya değinmek istiyorum. Geçen sene işte mesela Bozcaada'ya, oradan Çanakkale Marina'ya girdiğimizdeki ödediğimiz rakamın tam aşağı yukarı 5 katı fiyat verdiler bize. Yani Evet. Ekim ayından bu aya. Ve bakıyorsunuz buralar belediyeye ait. Yani Evet. kamuya ait marinalar. Yani marinada pek ya verdikleri hizmet marina hizmet değil tabii ki ama sonuçta devlete ait. Burada biraz şu var. İşte denize yüzümüzü biraz dönebilsek her anlamda. Yani bütün sanat camiası olarak denize gerçekten dönebilsek. Hani bunu partileyelim, koylarda olalımın biraz dışında tutmak istiyorum. Bugün sohbet ederken çok güzel bir şey söyledin. Yani denizdeyiz. Hani biz yelken yapıyoruz. Bütün zorluğunu çekiyoruz. Buraya geliyorum. 3 gün kalıyorum. Bazen bir bakıyorsun 5 güne çıkıyor işte. Kaç gündür buradasın abi? 3. gündesin. Salı günü geldik biz. Evet. Salı günü geldik. Yani 3 gündür buradasın. Kaç gündür rüzgar yiyorsun? Onu boş verin. Şu anda dostlar bulunduğumuz bölgede o kadar çok rüzgar vardı ki bütün Ege'de vardı. O ayrı da çok ciddi rüzgarlı bir hava vardı. Kaç gündür burada eşinle birlikte teknenin üzerinde bir aşağıda çapa, bir zincirin üzerinde bir kayık ve üzerinde 2 tane insan var. Ama güzelliği o işte. Evet, şimdi bak, mutluluğu görüyor musunuz? Oğuzhan abinin yüzündeki. Biz çok mutluyuz. İşte yani önemli olan bu. Ben bu duyguya, bu hissiyata kıymet verilmesini istiyorum. Bütün derdimiz bence birazcık oradan doğuyor. Partilemiyoruz yani. Mevzu parti değil. Mevzu gerçekten yaşayabilmek, hissedebilmek. Evet. Çok fazla da yaşamıyoruz zaten dünya üstünde. Mesela orada ben demirdeyken burada işte bir tekne geldi. İşte bizim yelken camiasının da güzelliği burada. İşte çapaya attı. Hemen kısaca bir tanışmamız oldu. Hatta işte kahve içmeye falan çağırdık biz. Bugün gelecekti, biz kalktık buraya geldik. Tabii görüşemedik. Sonra bana gelirken şey diyorlar. İşte Oğuzhan Kaptan diyor. Bir ihtiyacın, bir sıkıntı olursa diyor. Numaram falanca ara beni. İşte Ne kadar güzel, denizin değil mi? verdiği bu bize işte. Ya. Bu işte bu bize verdiği bu. İşte bunu sahip çıkmamız lazım. Kesinlikle katılıyorum. Reislerin dostlar çok sevdiğim bir hikayesi vardı, öyle söyleyeyim. Derler ki biz burada küs de olsak denize çıktığımızda yıllardır konuşmuyorlar. Ama küs de olsak baktık onun motoru stop etmiş, bir arızası var, bir sıkıntısı var. Halat atıyorlar abi. Atıyor halatını, öbürkü halatı tutuyor, gene konuşmuyorlar. Hiçbir yüzlerine bakmıyorlar. Onu çekiyor sağlıklı bir şekilde barınağa. Gene halatını atıyor. Ayrılıyorlar, yine konuşmuyorlar, hala konuşmuyorlar. Mesela. Ama onu denizde bırakmıyor. Bu o kadar ruhlu bir şey ki. Düşünseniz ya, bu deniz hukukunun ve deniz kültürünün karaya yansıdığını. Ben çok isterim. Ne kadar güzel. Mahir abi çağırmış. Büyük ihtimal buradaysa hala illa karşılaşacaksınızdır da. Yarın biz de denize çıkmayı planlıyoruz. Yarın denizde tekrardan karşılaşacağız sizlerle. Ben bir şey merak ediyorum kaptanım. Tekneyi çektiğimizde az önce 360 böyle çekimlerini yaptığımızda da dostlarımız görmüştür. Teknenizin ismi Özgür Ocean. Evet. Teknenizin ismi nereden geliyor? Özel bir hikayesi var demiştiniz. Evet. Onu şöyle ilk geldiğinizde sormuştum. O zaman da demiştim özel bir hikayesi var diye. İzmit'te bizim ofisimiz vardı. Evet. Giresun'da da vardı. Giresun'da bir evimiz var. İşte orada oturuyorduk. İzmit'e ben gel git yapıyordum. Orada işte oturduğum alt katımda bir öğrenci bir çocuk vardı. O da İzmirli. Hatta buraya da yakın bir yerde oturuyordu. Bir gün tesadüf ben yeni taşındığımda anahtarı kapıda unuttum. Apartmanın içinde kaldım. Alt katta onun ziline bastım. Anahtarı çağırdı. Öyle tanıştık. Sonra bana gelip gitmeye başladı. Biz çok samimi olduk. Kardeşim gibiydi benim. Yani üniversitede enerji mühendisliğinde okuyordu. İşte biz Özgür'le gerçekten çok samimi olduk. Hatta Oğlumuz gibiydi. Oğlumuz gibiydi. Yani ben hatta dedim ki Özgür dedim bak ben işte ayın yarısında burada değilim. İşte boşuna kira verme gel işte burada kal dedim. Hatta 2 sene falan beraber kaldık biz Özgür'le. Yani kaç yılımız geçti ve abi gibiydim yani ben onun için ki yeri gelir fırça tek kelime etmezdi. Abisi gibi saygı duyardı. Biz Özgür'le şeydi işte abi bir tekne alalım dünya turu yapalım planımız vardı Özgür'le beraber. Ben bu tekneyi almadan Özgür 5 ay önce kalp krizinden vefat etti.
Allah rahmet İşte eylesin. o yüzden ben bu tekne ismini Özgür Ocean koydum. O yüzden özellikle Özgür. Ya Ocean'da koyma sebebim işte Dünya okyanus. seyahatini. Bizim okyanus planlı Geçme, geçme evet. planımız vardı. Özgür Ocean ismi oradan geliyor. O zaman inşallah Allah nasip etsin teknenizle birlikte bir gün okyanus geçersiniz. Böylelikle rahmetli de Evet, adı yaşasın dedim ben. adıyla birlikte okyanusları aşmış olur. Evet. Diyelim. Böyle bir hayaliniz var mı bilmiyorum ama Var. olur var. da Bir dünya turu planım var. Olur Ama da. çocuklar okulu bitirince. inşallah sağlıkla nasip Evet. olsun. Evet. Çok güzel, çok özel bir hikayemiş. Özgür Ocean'ın üzerinde gerçekten harika, mutlu bir hayat kurmuşsunuz. Biz dostlarımızla birlikte sizi tanıdığımız için çok mutluyuz. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Vallahi çok Sağ olun. mutluyuz. Ayaklarınızı sağlık. Ben Çok mutlu olduk. çok sağ olun. Birçok bölüm çektiğimiz dostumuzla zaten hepsiyle bir arada abi kardeş olduk. Hepsiyle Evet. görüşüyoruz. Sizinle de çok uzun yıllar Evet. bir dostluğumuzun başlangıcı olmuş oldu. Ben çok mutlu oldum sizi tanıdığıma. En son tekneyi birlikte gezelim. Dostlarımıza da göstermiş olalım. Tabii ki bunu bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Haftaya sizlerle olacak. Teknenin içini birlikte gezeceğiz. Çok teşekkür ediyorum dostlar izlediğiniz için. Evet, Abi size de çok teşekkür teşekkür ederiz. ederim. Elvan Hanım Sağ çok olun. teşekkür ediyorum. Evet. Biz çok Sağ olun. teşekkür Sağ olun. ederiz. Bu denizlerin üzerinde nice güzel günleriniz olsun. O zorlu işte filonuz aşağı indi. Zorlu günler de yaşasanız ki mümkündür denizin üzerinde. Arkası güzel oldu. Aynen. Sağlıklı bir şekilde iskelenize, limanınıza yanaşın. Çocuklarınızla birlikte. Onlar da zaten maşallah başarılar elde etmişler. Bundan sonra mezun olduktan sonra Evet. kendi meslek hayatlarını ellerine aldıktan sonra dünya seyahati hayalinizde gerçek olsun. Oradan İnşallah. bize video atın, fotoğraf atın. Biz de dostlarımızla paylaşalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin var mı Biz son teşekkür söylemek ederiz. istediğiniz bir şey? Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Dostlar, kendinize iyi bakın. Şu anda Dikil'deyiz. Oğuzhan Kaptan ve Elvan Hanım'la birlikteydik. Her yer deniz olsun. Mutlu kal kardeşim. Evet, her yer deniz olsun. Sağ olun.